Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bir bebe yünüm var. Bununla harika bir model başlayacağız. Şöyle göstereyim. Orta kalınlıkta 100 gram, 250 metre uzunluğu olan bir bebe yünü. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel, gösterişli, farklı bir model. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hep birlikte başlayalım. Şöyle ben ilmeklerimi çıkardıktan sonra birkaç sıra lastik hazırladım. Bu modelde ilmek sayısına gelince 4 ve 4'ün katları olması gerekiyor. Artı 2 en sonuna. Şöyle yani her model 4 ilmekten oluşuyor. En sonuna da 2 ilmek ekliyoruz. Benim şişimde 18 ilmeğim var. 18 ilmekle başladım. Birkaç sıra bir ters bir düz lastik hazırladım. Şimdi lastiğimin ön yüzündeyim. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örerek devam ediyoruz. Şöyle. Evet, kenar ilmeğimi düz örerek sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örerek devam ediyoruz. Evet, ters örerek sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Ondan sonraki bakın şu 4 ilmek üzerinden çalışıyoruz. Şu ikinci ilmeğimi ön tarafa alacağım. Birinci ilmeğimi arka taraftan aldım. Sol şişime diğerini ön taraftan aldım ve taktım. Bunları tek tek düz ördüm. Şimdi birinci ilmeğimi sola doğru çeviriyorum. Bakın. İkinci ilmeğimi de arka taraftan aldım. Şişime taktım ve bunları tek tek düz ördüm. Şu şekilde bakın. Yine 4 ilmeğimizi şöyle tutalım. İkinci ilmeğimizi ön taraftan aldım. Sol şişime taktım. Diğerini arka taraftan yerlerini değiştirdim ve düz olarak ördüm. Şimdi birinci ilmeğimizi ön taraftan sola doğru çevirdim. İkinci ilmeği arka taraftan getirdim. Sol şişime taktım. Şöyle bir görüntümüz olacak. Aynı şekilde devam ediyorum. Önce ikinci ilmeği sağ tarafa çeviriyoruz. Birinci ilmeği arka taraftan sola, ikisini yerlerini değiştirdikten sonra düz ördüm. Şimdi sıradaki iki ilmeğimizi de tam tersini yapıyorum. Birinci ilmeği sola, ikinci ilmeği de arka taraftan sağa doğru çevirmiş oldum ve düz olarak ördüm. Son 4 ilmeğim aynı işlemleri yaparak devam ediyoruz. Ortadaki 2 ilmeğimizi birini sağa birini sola çevirmiş oluyoruz. Dıştaki ilmeklerimizi de içe aldık. Yani 4 ilmek üzerinden anlatıyorum şöyle. Bakın ortadaki 2 ilmeği birini sağa birini sola aldım. Ve dıştaki 2 ilmeği de ortaya almış olduk. Kenar ilmeğimi de düz ördüm.
Dördüncü sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra birinci ilmeğimi ters ördüm. Şöyle. Sıradaki 2 ilmeğimi düz. Kenarda yarım model olduğu için bir ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz diye devam ediyorum. 2 düzden sonra 2 ters, 2 düz. 2 düz. Sıra sonunda bakın 2 düz. Son kalan ilmeğimi de ters ördüm bir tane. Sıra başında da bir tersle başlamıştım. Sıra sonunda bir ters ilmekle tamamladım. Kenar ilmeğimi düz örüyorum. 5. sıra ön yüzüne geçtim. Şöyle bakın. 5. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Şu şekilde ilmeklerimizi düz örerek devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. 5. sırayı tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine birinci ilmeğimi ters, 2 ilmek düz, 2 düzden sonra yine 2 ters 2 düz devam ediyoruz. Sadece sıra sonunda ve başında bir ters. Evet bakın 2 düzden sonra bir ters, daha sonra kenar ilmeğimi de düz ördüm. 6. sırayı tamamladım. Modeli bir kez kurmuş olduk. Bundan sonra modeli kaydırarak kuracağız. Birinci modeli bu şekilde yaptık. Şimdi ikinci modeli geçince modeli kaydıracağız. İkinci model kurmaya başlayalım. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimizin tamamını düz örerek devam edelim. Evet, ikinci modelimizde kaydırarak devam edeceğiz. Şimdi ikinci sıra arka yüzüne geçtim. İlmeklerimin tamamını ters öreceğiz. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Bakın şöyle. Burada kaydırmamızı burada yapıyoruz. Üçüncü sıra ön yüzünde. Şimdi sıradaki 2 ilmeğimin birinci ilmeğimi ön taraftan sola doğru çevirdim. Diğerini sağa doğru. Birinci modelde bunun tam tersini yapmıştık. Bakın şurada yaptığımız işlem. Şimdi ikinci modelde yaptığımız işlem. Bir sonrakini de ikinci ilmeğimi sağa ön taraftan, birinci ilmeğimi de arka taraftan sola çevirdim. Şu şekilde bunları düz ördüm. Bakın şöyle bir görüntümüz oluştu. Aynı şekilde devam ediyorum. Birinci ilmeği ön taraftan sola çevirdim. İkinci ilmeğimi arka taraftan sağa çevirdim.
ve bunları düz olarak örüyorum. Birinci ilmeğimi arka taraftan sola, ikinci ilmeğimi ön taraftan sağa çevirdim ve düz olarak örüyorum. Şöyle. Aynı şekilde devam ediyoruz. Birinci ilmeği arka taraftan, ikinci ilmeği ön taraftan yerlerini değiştirdim ve düz olarak ördüm. Son 4 ilmeğimiz kaldı. Bakın. Birinci ilmeğimi ön taraftan sola aldım, ikinci ilmeğimi arka taraftan sağa aldım ve 2 ilmek düz ördüm bunları. Şimdi bu 2 ilmeğimizi çevirelim. Birinci ilmeğimizi arka taraftan sola, ikinci ilmeğimizi ön taraftan sağa çevirdim ve bunları düz ördüm tek tek. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimi düz örüyorum. Bakın bir ilmek düz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Dördüncü sıra arka yüzünde bu şekilde devam ediyoruz. Bir düz, 2 ters, 2 düz, 1 ters. Pardon, 2 ters. Kenarlarda sadece bir ters. Orta kısımlarda 2 ters, 2 düz. Şöyle sıramızı tamamlayalım. Daha sonra sıra sonuna geldim. 2 ters ilmek, 1 düz ilmek, daha sonra kenar ilmeğimi de düz ördüm ve sıramı tamamladım. 5. sıra ön yüzüne geçtik. 5. sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Evet, sıramızı tamamladık. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir düz, 2 ters. Sıra başında bir düzle başladım. 2 düz, 2 ters. Ortalarda 2 düz, 2 ters. Yani bir düzle başladım. Bir düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz diye devam ediyoruz. İki ters ilmek, son ilmeğimi de yine düz ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi de düz ördüm. 6. sırayı tamamladık. Şöyle bakın, modeli kaydırarak bir kez daha kurmuş olduk. Modelimiz böyle devam edecek. Bir parça da daha önce hazırladım. Şöyle bakın. 3. modelde 1. modelde nasıl kurduysak aynı başlayacak. Burada da hazır lastik uyguladım. Şöyle. Modelin ilerlemiş hali böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Farklı şöyle bir model. Arka yüzü de şu şekilde, her iki tarafta kullanılabilir. Bakın arka yüzü de şöyle kabarık kabarık görünen güzel bir model oluştu. Yakadan başlama örgülerinizde de kullanabilirsiniz bu modeli. Evet, model böyle. Model hep bu iki modelin tekrarından oluşacak. Güzel, gösterişli, farklı modellerden. Yelek, hırka, süveter, çocuk örgülerinde, büyük örgü, yetişkin örgülerinde hepsinde kullanabileceğiniz güzel ve kolay bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız.
Sizler de nelerde kullanacaksınız? Onları yorumlara belirtirseniz sevinirim. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.